Merhaba, bu kez yine uzak doğudayım. Güney Çin Denizi'nde Filipinler'deyim. Hz. İsa dünyanın farklı bölgelerinde gerek doğduğu gün, gerek gökyüzüne yükseldiği diye tanımlanan günlerde anımsanıyor. Kutsal Cuma onun çarmıha gerildiği gün. Birbirinden farklı ülkelerde izlemiştim. Polonya'da, Peru'da. Hristiyanlar bu günü çok farklı anlatmaya çalışıyorlar. İsa'nın ihbar edilişi, Romalılar tarafından yakalanışı ve haçıyla sokaklarda gezdikten sonra çarmıha gerilişi. Her yıl dünyanın farklı bölgelerinde bu etkinlik yapılırken Filipinler'de Luzon Adası'nda her sene tabii bu günler değişiyor ama Kutsal Cuma'dan bir gün önce Perşembe günü farklı ritüeller yapılıyor. Bu ritüeller gereği yüzlerini kapayan bir sürü gönüllü keskin bambu kamışlarıyla sırtlarını dövüyorlar. Tıpkı bizim Iğdır'da, Ardahan'da belirli dönemlerde Caferi kardeşlerimizin yapmış olduğu o gösteride olduğu gibi. Daha önceki yıllarda ben Lübnan'da ve İran'da tanık olmuştum bu kanlı gösterilere. Kutsal Cuma oldukça kanlı geçiyor. Bence bir kanlı bir cuma bu. Üstümüz başımız kan oldu. Bir şekilde sırtlarını kanatıyorlar. Bu bir geçit töreni gibi. İsa'nın çektiği acılar bir şekilde canlandırılıyor. Sırtlarını özellikle kanatıyorlar. Ne kadar çok kan çıkarsa o kadar günahtan arınmış oluyor insan. Ama asıl Kutsal Cuma günü bayağı haçlar getiriliyor. Büyük haçlar. Biliyorsunuz haç yani İznik konsülünden sonra ortaya çıkarılan bir çarmıh yöntemi. Çünkü daha önce İsa'nın bir T biçimi bir çarmıha gerildiği iddia ediliyordu. Ama 4. yüzyıldan itibaren bizim bildiğimiz Arapların salip dedikleri bizim bildiğimiz haça gerildiği rivayet edilir. Evet, o haç kentin San Pedro Meydanı'nda bir şekilde taşıyıcılar tarafından getiriliyor. Gönüllüler tarafından bir ritüelle, bir başlangıç ritüeliyle insanlar haçlara çivileniyor. Şaka değil. How many times you make sacrification about your How many 12 years? 12 years? 12 times. Can you show your hand? Nothing. Okay. Bunlar daha önce çivilenen elleri. Çarmıha gerilirken çivilenen elleri ama hiç iz yok. And your feet? Yes. Nothing. Ne elinde ne ayaklarında hiçbir iz yok. Sadece burada küçük bir iz var. Ben normalde videomda o çakılma anlarını gösteremiyorum. Yani bu hakikaten görüntüsü bile korkunç. Ama o aşamalarda bir takım dualar ediliyor. İsa'nın çektiği acıları anlatmaya o bir şekilde transa geçmiş insanlar o anı canlandırmaya çalışıyorlar. Ama canlandırırken korkunç bir şey. Bu çiviler sonra ne yapılıyor? Önce bir töreni izleyelim, ardından söyleyelim. Bugün Kutsal Cuma Filipinler için çok önemli bir gün. Bugün sabahtan beri 4 kişi kendini çarmıha gerdirdi. Ellerinden ve ayaklarından çivilendiler. Biri bayandı. Bunu yıllardan beri yapıyorlarmış. Önemli olan İsa gibi acı çekip ona ulaşabilmek. Evet, 2 gün süren bu etkinliklerin ilk gününde az önce gördüğümüz gibi insanlar bambularla, keskin bambu kamışlarıyla sırtlarını kanatıyorlar. Yüzleri kapalı ve ardından bir hazırlık yapılıyor. Daha önceki yıllarda çarmıha giren birisiyle röportaj yaptım. Bana kendisi anlattı. Ama en ilginci ertesi gün Kutsal Cuma güneş doğuşundan sonra o çarmıhını taşıyıp o alana gelenler arasında bir bayan gözüme çarptı. Kendisi gönüllüymüş, inanılmaz şekilde etkili. 12. kez kendisini çarmıha geriyormuş. Ama tabii bütün bunları yaparken bizim gibi o bölgeye gelen yabancılara çivileri de sattığını söylemişti. Yani tören sonucu vücuduma giden bu çivileri satıyorum diye küçük bir açıklama yapmıştı. Bu tören sırasında bütün olayı yakın şekilde çektik ama ne yazık ki YouTube kuralları gereği çivilerin bedene saplanmasını gösteremiyoruz. Çünkü gerçekten çok zor şeyler. Gerçekten görülmesi biraz zor bir olay. O bölgeleri geçiyoruz ama özellikle avuç içlerine ve bunun tahtaya saplanması, o ağırlığımızın bu çiviler tarafından kaldırılması korkunç bir şey. Evet, bu olaya tanık olan bir gazeteci olarak ben bile deklanşörüme basarken gözlerimi kapamıştım, onu söyleyeyim. Ama bu insanlar bunu geleneksel olarak yapıyorlar. Üstelik her sene Holy Friday diye tanımlanan Kutsal Cuma gününde. Bu çivileri sattığını söyleyen bayan bunları üyesi olduğu tarikatın kilisesine bağışladığını söylüyor. Bir önceki sene de kendisini çarmıha gelen röportajda gördüğünüz kişiyle görüşmüştüm. İnsan elinde, insan ayaklarında o çivinin saplandığı yerlerin izleri halen duruyor. Ama kendisini 12 kere çarmıha gelen ve bunun son kez olduğunu söyleyen bayanın ruh halini anlamakta ben de güçlük çekiyorum. Evet, bir sonraki videoda buluşmak üzere. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi ve isteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.